Herkese merhabalar. Benimle birlikte Türkiye'nin en iyi 20 mekanını keşfetmeye hazır mısınız? Bu videoda size Türkiye'nin en güzel, en ilginç ve en eğlenceli yerlerini göstereceğim. Bu yerler hem yerli hem de yabancı turistler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu videoda göreceğiniz yerlerin hepsi sizi şaşırtacak, hayran bırakacak ve mutlu edecek. Bu yerlerin neler olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman hemen başlayalım. Ama önce lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi maceramıza başlayalım. Kapadokya, Türkiye'nin en büyüleyici ve gizemli bölgelerinden biri. 60 milyon yıl önce volkanik faaliyetler sonucu oluşan peri bacaları, kayalara oyulmuş evler, kiliseler ve yeraltı şehirleriyle Kapadokya, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yer. Kapadokya'yı keşfetmenin en güzel yolu sabahın erken saatlerinde balonla gökyüzüne çıkmak ve eşsiz manzarayı izlemek. Kapadokya'da gezilecek pek çok yer var, ancak en popüler olanları Uçhisar Kalesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Ihlara Vadisi, Avanos ve Ürgüp. Kapadokya'nın lezzetli yemeklerini de tatmayı unutmayın. Testi kebabı, çömlek fasulye, kayısı dolması ve düğün çorbası gibi yöresel spesiyalleri deneyebilirsiniz. Pamukkale, Türkiye'nin en güzel doğal sitelerinden biri. Pamukkale, termal suyun bıraktığı karbonat minerali ile ünlü. Pamukkale'nin üzerine kurulu olan antik Yunan kenti Hierapolis, traverten oluşumunun tepesinde yer alıyor. Bu bölge klasik antik çağdan beri termal kaynaklarıyla ziyaretçi çekmekte. Pamukkale'yi ziyaret etmenin en güzel yollarından biri antik Hierapolis kentinin kalıntılarını gezmek, traverten teraslarında yüzmek ve şifalı sularından faydalanmak. Pamukkale, Türkiye'nin en değerli kültürel ve doğal miraslarından biri. 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine Hierapolis ile birlikte eklenmiş. Pamukkale'yi görmek için hemen planınızı yapın. Sırada Mardin var. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel bir şehir. Mardin farklı din ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, taş mimarisi, camileri, kiliseleri, manastırları, medreseleri ve hanları ile ünlü. Mardin'in en önemli simgelerinden biri Deryüz Zafaran Manastırı. Bu manastır 5. yüzyıldan 1932 yılına kadar Süryani Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi olmuş. Mardin'in diğer ilgi çekici yerleri arasında Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mardin Müzesi, Savurkapı Hanı ve Artuklu Hamamı sayılabilir. Mardin'in lezzetli yemeklerini de tatmadan dönmeyin. İçli köfte, kaburga dolması, sembusek, kibe mumbar ve kahke gibi yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz. Mardin, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Göbeklitepe, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'nın 18 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanı. Göbeklitepe dünyanın bilinen en eski tapınağı olup 12.000 yıl öncesine tarihlenmekte. Göbeklitepe'de T biçimli kireç taşı sütunlardan oluşan yuvarlak ve oval yapılar bulunuyor. Bu sütunların üzerinde insan, hayvan ve soyut motifler işlenmiş.
Göbekli Tepe avcı ve toplayıcı insanların yarattığı bir inanç merkezi olarak kabul ediliyor. Burası 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Nemrut Dağı, Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2150 metre yüksekliğinde bir dağ. Burası Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller ile ünlü. Bu heykeller Helenistik, Pers ve Komagene sanatının harmanlanmasıyla yontulmuş. Nemrut Dağı 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Nemrut Dağı'nda doğu, batı ve kuzey terasları bulunmakta. Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri var. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer alıyor. Nemrut Dağı'na gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Nemrut Dağı'nın muhteşem gün doğumu ve gün batımını izlemek için sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde teraslara çıkabilirsiniz. Nemrut Dağı, Türkiye'nin en değerli kültürel ve doğal miraslarından biri. Ölüdeniz, Fethiye ilçesine bağlı bir mahalle ve turistik bir belde. Ölüdeniz Kumsalı 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilmiş. Burası adını dalgasız ve sakin denizinden alıyor. Bu deniz kaynak suları, tuz farkı ve gelgit etkisiyle her gün yenileniyor. Ölüdeniz'de denize girmek, paraşütle uçmak, Kelebekler Vadisi'ni ve Gemiler Adası'nı ziyaret etmek gibi pek çok faaliyet yapabilirsiniz. Ölüdeniz'e ulaşmak için Dalaman Havalimanı'ndan servislerle yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Burada konaklamak için her bütçeye uygun otel, pansiyon ve apart seçenekleri de bulunuyor. Türkiye'nin Karabük ilinde bulunan Safranbolu, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz tarihi bir kent. Safranbolu 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Burada gezilecek yerler arasında Cinci Hanı, Kaymakamlar Müze Evi, Tokatlı Kanyonu ve Saat Kulesi sayılabilir. Safranbolu'ya geldiğinizde yöresel lezzetlerden safranlı lokum, zerde ve safran çayını tatmadan dönmeyin. Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Sümele Manastırı, Karadağ'ın yamacına inşa edilmiş muhteşem bir yapı. Manastır milattan sonra 4. yüzyılda 2 rahip tarafından kurulmuş ve zamanla önemli bir Hristiyan haç merkezi haline gelmiş. Manastırın içinde freskler, kilise, kütüphane ve mutfak gibi bölümler bulunuyor. Sümele Manastırı'nın en büyüleyici yanı ise doğa ile bütünleşmiş olması.
Manastırı ziyaret ederken yeşilin her tonunu görebilir ve Karadağ'ın serin havasını soluyabilirsiniz. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Türkiye'nin en derin ve Salda Gölü doğal güzelliği ve turkuaz rengiyle görenleri büyülemekte. Gölde yüzmenin yanı sıra bisiklet kiralayabilir, kamp yapabilir veya seyir teraslarında manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra, Karadeniz'in incisi olarak anılıyor. Amasra tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Amasra'da gezilecek yerler arasında Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Kuş Kayası yol anıtı ve İnkumu plajı sayılabilir. Amasra'ya geldiğinizde balıkçı barınağındaki restoranlarda taze balık yiyebilir, çarşıda el yapımı hediyelik eşyalar alabilir ve deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos, Pamfilya'nın en zengin ve en görkemli antik kentlerinden biri. Aspendos'un en önemli yapısı ise M.Ö. 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen muhteşem tiyatrosu. Tiyatro, akustiği ve mimarisiyle dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri. Tiyatroda her yıl uluslararası opera ve bale festivalleri düzenlenmekte. Aspendos'u ziyaret ederken ayrıca su kemerleri, bazilika gibi diğer antik yapıları da görebilirsiniz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, Karadeniz'in en güzel yaylalarından biri. Ayder Yaylası, yemyeşil doğası, şelaleleri, kaplıcaları ve tarihi evleriyle ziyaretçilerine huzur veriyor. Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşleri yapabilir, rafting ve zipline gibi macera sporlarına katılabilir, yöresel yemeklerden kavurma, mısır ekmeği ve Laz böreği tadabilirsiniz. Ayder Yaylası'na geldiğinizde Kaçkar Dağları Milli Parkı, Gelintülü Şelalesi ve Zilkale gibi yerleri de görmenizi tavsiye ederim. Aydın'ın Selçuk ilçesinde bulunan Efes, Anadolu'nun en eski ve en görkemli antik kentlerinden biri. Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor.
Efes'i ziyaret ederken Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı, Hadrian Tapınağı, Büyük Tiyatro ve Meryem Ana Evi gibi yerleri mutlaka görmelisiniz. Efes, tarihin her dönemine tanıklık etmiş eşsiz bir kültür mirası. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, 18. yüzyılda Çıldır Beyleri tarafından yaptırılmış bir bey kalesi. Saray, Türk, Selçuklu, Osmanlı, Moğol ve Ermeni mimarisinin özelliklerini taşıyor. Sarayda 116 oda, türbe, cami, divan, harem ve zindan gibi bölümler bulunuyor. İshak Paşa Sarayı'nın en etkileyici yanı ise Ağrı Dağı'na hakim konumu. Sarayı ziyaret ederken Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarasını seyredebilir ve sarayın gizemli atmosferini hissedebilirsiniz. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya, 1500 yılı aşkın bir süredir hem mimari hem de dini açıdan büyük bir öneme sahip. Ayasofya 537 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından kilise olarak inşa edilmiş, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiş ve 1935 yılında da müze haline getirilmiş. 2020 yılında ise tekrar cami olarak ibadete açılmış. Ayasofya'yı ziyaret ederken kubbesi, mozaikleri, mihrabı, minberi ve sütunları gibi yapısal özelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel değerini de göz önünde bulundurmalısınız. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi, Manavgat Nehri üzerinde oluşmuş bir şelale. Şelale yüksekliği değil, genişliği ile dikkat çekiyor. Şelaleyi ziyaret ederken şelalenin sesini dinleyebilir, piknik yapabilir veya tekne turuna katılabilirsiniz. Manavgat Şelalesi'nin yakınında ayrıca Oymapınar Baraj Gölü ve Köprülü Kanyon gibi doğal güzellikler de bulunmakta. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Patara, Likya uygarlığının önemli kentlerinden biri.
Patara tarihi kalıntıların yanı sıra Türkiye'nin en uzun kumsalına da sahip. Patara'da gezilecek yerler arasında Patara Antik Kenti, Patara Plajı, Patara Feneri ve Gelemiş Köyü sayılabilir. Patara'ya geldiğinizde tarihi ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir, denize girebilir veya kum tepelerinde kayabilirsiniz. Patara ayrıca nesli tükenmekte olan karette kaplumbağalarının üreme alanı. Bu yüzden plajda çevreye duyarlı olmanızı rica ederim. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi şehrin en eski ve en simgesel yapılarından biri. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Fener Kulesi olarak inşa edilmiş, daha sonra Cenevizliler tarafından yeniden yapılandırılmış ve Osmanlılar tarafından da kullanılmış. Galata Kulesi'ni ziyaret ederken kulenin tepesine çıkabilir ve İstanbul'un eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz. Ayrıca kulenin altındaki restoranlarda Türk mutfağından lezzetler yiyebilir veya kulenin etrafındaki sokaklarda alışveriş yapabilirsiniz. Galata Kulesi İstanbul'un ruhunu yansıtan bir yer. Türkiye'nin en iyi 20 destinasyonunu sizlerle paylaştım. Umarım bu videom sizlere ilham vermiştir. Türkiye, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir ülke. Siz de bu güzel yerleri görmek isterseniz planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan ayrılmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece bana destek olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.